Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 10 günde ihlal edilen 10 anayasal hakkımızdan bahsetmek istiyorum. Bu haklara lütfen sıkı sıkı sarılalım çünkü anayasal haklar bizi biz yapan vatandaşlık haklarımızdır. Kimsenin elimizden kolay kolay almasına izin vermeyelim. Çünkü zamanında başka şeyleri aldılar, anayasayı delik deşik ettiler. Onun için ben bugün sizin kafanıza atmak yerine böyle 10 tane maddeyi sizinle kronolojik bir şekilde paylaşmak istiyorum. Şimdi bu süreç nasıl başladı? Tabii vatandaşa baktığımızda bu süreç diploma iptaliyle başladı ama biz hukukçular için bu süreç İstanbul Barosu'nun kapatma davasıyla başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ki gençlerin arasında ismi çok meşhur, davaname yazdı. Normalde amaç dışı faaliyette bulunan dernekler için davaname yazarak kapatılmasını talep edebilirsiniz Asli Hukuk Mahkemesi'nde. Aynı şekilde hem bir soruşturma başlattı hem de davaname ile İstanbul'daki Asli Hukuk Mahkemesi'nde bizim baromuzun yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınarak yeni bir seçim yapılarak yeni bir yönetim kurulu belirlenmesi gerektiği yönünde bir dava açtı. Bu davanın ilk duruşması yapıldı. Ben o duruşmaya katılmamıştım. Sonrasında olağanüstü genel kurul yapıldı. Olağanüstü genel kurul toplantısına da katılmadım. Çünkü bu davaların aslında içeriği iki tane Kürt gazetecinin ölümüyle alakalı bir mevzuydu. Nazım Daş'tan ve Cihan Bilgin isminde iki tane gazetecinin Suriye'de savaş bölgesinde otomobil patlayarak veya SİHA'larla vurularak öldürülmesini araştırılması gereken bir husus olarak değerlendiren İstanbul Barosu Başkanlığı, bu durumu protesto etmek amacıyla toplanan grubun içerisinde avukat meslektaşlarımız da olduğu için ve bunlar gözaltına alındığı için bunları serbest bırakılması gerektiğine ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. 20 Aralık tarihinde yayınlanan bu bildirinin içeriğine ben şahsen katılmadığım için, ancak Başkanımız İbrahim Kaboğlu'nun kendi kariyerinde, kendi siyasi bakış açısında evrensel insan hakları temelde olduğu, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi temel haklara kendisi benden daha çok önem verdiği için bu konuda da açıklama yapılmasını gerekli görmüş ki zaten baroların varoluş amaçlarından biridir bu. İlgilenmediğim için gitmedim, ancak kapatma davasının 17 Mart'ta yapılacak olan duruşmasına özellikle gittim. Çünkü 17 Mart'taki duruşmada karar çıkmasını bekliyorduk. Yani normalde işte biliyorsunuz 3-4 sene sürer davalar, yani istatistik olarak en az 450 gün sürer bir dava Türkiye'de ama 3 ay içinde karar verilmesine ilişkin bir hedef süre konulmuş. Dolayısıyla bu kadar süre içerisinde bu karar verilir. Bugün bu dosya kararı çıkar muhtemelen diyerek sonucunu merak ettiğim için gözlemci avukat olarak katıldım ve uzun neredeyse bütün beyanları da not defterime yazdım. Tabi burada yönetim kurulu üyelerinden biri de zaten soruşturma kapsamında tutuklandı ve SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Çok fazla tabi tezahürat vesaire oldu. Onunla alakalı apayrı bir video çekebilirim ama bunun anayasal hak ihlali olduğu, seçimle gelmiş başkanın başsavcı talimatıyla değiştirilmesinin hukuka aykırı olduğu, hukuk bilmeyen herkes için bile tartışılmazdır. Ancak hangi hak ihlal ediyor? Hemen bir numaralı hak ihlalimiz. Anayasa madde 36, hak arama hürriyeti. Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Sonrasında da 37 var, kanuni hakim güvencesi. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merciyi önüne çıkarılamaz. Hiç kimseyi kanunen tabi olduğu bir mahkemeden başka bir merciyi önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. Aslında bunlar birbirleriyle bağlantılı. Şimdi biz bu davada ne gördük? Dünya tarihine yazılacak bir davaydı. Davaname hukuki gaflar ve garabetler ile doluydu. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu zaten insan hakları savunucusudur, azınlık hakları savunucusudur. Daha önce de AİHM'de dahi yargılanmıştır ve kendisinin yargılanması bile hukuka aykırı bulunmuştur. Dolayısıyla hak arama hürriyetinin ihlali oldu. Aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün de ihlali olduğunu not olarak düşelim. 17 Mart'ta bunlar oldu. 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerini andığımız gün hepimiz gerçekten çok duygusal moddayken Çanakkale şehitlerimizi adeta anamadık. Bunun yerine Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Şimdi 35 sene önce, yani 1990'da alınmış bir diplomanın neden bugün iptal edildiği önemli tabii ki. Çünkü 23 Mart'ta biliyorsunuz ön seçim yapılacaktı ve zaten Selahattin Demirtaş ve Ümit Özdağ'ın içeride olduğunu göz önünde bulundurursak
olursak Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'ndan başka hiçbir rakibi dışarıda kalmamıştı. Dolayısıyla kademeli bir şekilde aslında belki bir plan yürürlüğe konuldu, bilemiyoruz. Şimdi bu diploma ihlalinin olduğu gece zaten Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçti. Neden böyle diyorum? Çünkü bizim milletimiz mağduru çok sever. Hak ihlaline uğramış kişilere bayılır. Dolayısıyla diploması iptal olduğunda onunla birlikte 28 kişinin daha diploması ihlal oldu. Biliyorsunuz bunun içinde profesörler vesaire de var. Profesör bir anda lise mezunu gibi bir sınıfa düştü. Burada idari hukuku anlamında hukuka güven ilkesi ihlal edilmiş oldu. Artı olarak yine eğitim hakkı ihlali oldu. Eğitim hakkı ihlaline bakalım hemen. Neymiş? Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve ilkilapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Özel ve ilköğretim falan filan. Yani ne oldu burada? Kişinin eğitim hakkı, kazanılmış hakkı ihlal edilerek, ortadan kaldırılarak dendi ki senin diploman yok, beni çıldırtmak mı istiyorsun? Sonra ne oldu? Tabii diploma iptal edilince aynı zamanda valilik ertesi gün üniversite öğrencilerinin tabii çıldıracağını göz önüne almış olmalı ki toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı ilan etti. Şimdi bu yasakla birlikte tabii ki sadece herkesin bildiği, bütün gençlerin dilinden düşmeyen anayasa madde 34, yani herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasına uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Ama bir valilik kararı kanundan ve anayasadan üstün tutuldu ve bu anayasal hakkınız sizin elinizden alınmaya çalışıldı. Artı olarak işte yollar kapatıldı, Vatan Caddesi kapatıldı, bazı güzergahlar kapatıldı. Biz seyahat edemedik, seyahat özgürlüğümüzden de geri kaldık ama onu bu listeye koymadım. Bunun yanı sıra aynı gün özellikle İstanbul'da etkili olacak şekilde internet bant daraltması yapıldı. Yani gerçekten işlerimizi yapamayacak hale geldik. Çünkü bizim işlerimiz genelde WhatsApp üzerinden yürür. Sosyal medyanın bu şekilde kullanılamaz hale gelmesi kişilerin haberleşmesinin de önüne geçti. Haber alma özgürlüğümüzde, yani hem haberlere erişmek, bağımsız ve tarafsız olduğunu düşündüğümüz haberlere erişme özgürlüğümüz, hem de vatandaşlar olarak birbirimizle haberleşme özgürlüğümüz bu sırada elimizden alınmış oldu. Haberleşme hürriyeti anayasamızda madde 22'de ele alınmış. Bu 2001'de değişmiş bir madde bu arada. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Bu arada gizliliği esastır diyor. Biz FETÖ dosyalarında da gördük. WhatsApp mesajlarınız okunuyor arkadaşlar. Evet. Günaydın. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesine sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciğin yazılı emri bulunmadıkça haberleşme hakkı engellenemez, gizliliğine dokunulamaz dendi. Ama kim takar? Anayasayı. Biz takacağız arkadaşlar. Yani hukukçuyuz, vatandaşız, sahip çıkacağız. Öyle isteyenin kafasına göre böyle talimatlarla değiştirmesine, ayarlarımızla oynamasına izin vermeyeceğiz. Sonra günlerden 19 Mart oldu. Sabah Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı haberleriyle uyandık. Bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok insan da tutuklanmıştı. 88 olan gözaltı sayısı bir anda 106'ya kadar çıktı. Bunlardan sadece bir tanesi dayısı olduğu için. Neyse, karışmıyorum o konuya. Ama ne oldu? Bu bizi şöyle bir duyguya da yöneltti. Yani İstanbul Belediye Başkanı'nı bile tutukluyorlarsa, hani soruşturulması, kovuşturulması, Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlı olan avukatları tutukluyorlarsa bizi de tutuklayabilirler, her an evimizi basabilirler gibi bir korkuya yer açtı toplumda. Şimdi burada ne oldu? Anayasa madde 19 ihlal edilmiş oldu. Kişi hürriyeti ve güvenliği. Madde 19. Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Şekil ve şartları kanunda gösterilen. Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi. Bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması. Bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merciği önüne çıkarılması için verilen kararın yerine getirilmesi. Toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin müessesede tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunda belirtilen
edilen esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi, usulüne aykırı olarak ülkeye girmek isteyen veya giren ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hakim kararıyla tutuklanabilir. Hakim kararı olmadan yakalama ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir. Bunun şartlarını kanun gösterir. Bunları okumuştum size geçen videoda, oraya gidin bakın. Serbest bırakılma ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasını veya hükmen yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir. Her ne sebeple olursa olsun hürriyeti kısıtlanan kişi kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurmak hakkına sahiptir. Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar tazminat hukukunun genel prensiplerine göre devletçe ödenir. Tabi burada devlet ödemiyor, biz ödüyoruz. Yine burada işte konut dokunulmazlığı falan ihlal edilmiş midir? Özel hayatın gizliliği ihlal edilmiş midir? Onlara bakılır. Ama yani sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil orada tabii ben bunu gençlerimiz açısından değerlendiriyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu her an kaçabilirdi. Yani bir yurt dışı çıkış yasağı bunun önüne geçemezdi. Deliller de daha toplanmamıştı. Onun için tutuklanması normal diyorum şu anda. Tarafsız olmak için. Akşam bir baktık zaten diploma iptaliyle eğitim haklarının kısıtlandığını, tehlikeye düştüğünü fark eden üniversite öğrencileri Saraçhane'ye gitmek için polis barikatını yıktılar. Akşam Saraçhane'de çok büyük bir kalabalık oldu. Bu CHP tarafından bir mitinge dönüştürüldü. Gençler de bu durumdan çok rahatsız oldu. Mitinge değil eyleme geldik gibi sloganlar atıldığına bu kulaklar şahit oldu. Burada tabii temel hak ve özgürlüklerini kullanmak isteyen gençlerin durdurulması anayasanın başka bir ihlalini doğurdu. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması madde 15. Savaş, seferberlik, sıkı yönetim veya olağanüstü hallerde milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen ve tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Birinci fıkrada belirtilen durumlarda da savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümlerin dışında kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Yine madde 13 aynı temel haklar ve ödevlerde yer aldığı için burayı da okumak istiyorum. Temel haklar ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamaları anayasanın sözüne, ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Sonra ne oldu? Adliyeye sevki gerçekleşti ertesi gün Ekrem Bey'in. Biz de tabii avukatlar olarak şimdiye kadar bütün katılmadığımız konulardaki duruşmaları gözlemci avukat olarak izlemişiz. Merak ediyoruz. Hukukçuyuz. Kanunun, hakkın, hukukun, adaletin peşindeyiz. Ama o adliyeye giremedik. Ben o adliyeye hayatımda ilk defa giremedim. Daha önce de bir başsavcının talimatı olmuştu. Biz çevik kuvvetle çatışmıştık Ümit Kocasakal zamanı ve girmiştik o adliyeye. Üstümüzden armasıyla alakalı mevzular söz konusuydu. Ben zaten şikayetçi de oldum o konuyla alakalı ama hala iddianamesi yazılmadı. Ben ilk defa adliyeye giremedim. Adliyeye giden bütün yolların da kapatıldığına ilişkin zaten video paylaşmıştım. Burada artık gerçek anlamda seyahat özgürlüğünün engellenmesi söz konusu oldu. Onun için artık bu maddeyi okuyorum. Madde 23. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak. Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve soruşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla kanunla sınırlandırılabilir. Yani talimatla sınırlayamazsın, kanunla sınırlarsın diyor. Devamı var, okumayacağım, gerek yok. Sonra ne oldu? Protestolar devam etti. Biz gençlerimizin teker teker alınmaya başladığını gördük. Genellikle üniversite öğrencisi olan Türkiye'nin aydınlık yüzleri, Atatürk'ün geleceği emanet ettiği gençlerimiz teker teker tutuklanıp cezaevlerine falan gönderilmeye başlandı ve bunların koğuşlarının da kendileri gibi insanlardan değil de gerçekten adi suçlardan falan içeri giren insanlarla birlikte yerleştirilmiş olduğunu gördük. Korkunç. Anayasanın hangi maddesini ihlal ediyor? Anayasamız gençlerimizi düşünmüş mü? Düşünmüş. Anayasa madde 58. Devlet, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmi ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetiştirme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet gençleri alkol düşkünlüğü,
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddeden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Alıyor musun devlet baba? Anayasa almanı söylüyor. Narin'i mesela çubukla aradılar, hani anayasaya aykırılık arıyorsanız. Sonra ne oldu? Bu çocuklar okullarına gidemediler. Çocuklar, kantin kapatılmış, artık alışveriş yapamıyorlar. Çocuklar derslerinden geri kalıyor. Eğitim ve öğretim hakları ihlal ediliyor. Özellikle ODTÜ'de büyük bir kıyamet izledik ki yazıklar olsun. Madde 42 ne demiş? Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Boşuna demedik imam hatipler kapatılsın diye de dinlemediniz. Eğitim ve öğretim hürriyeti anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Bunun yanı sıra madde 41'i de okumak istiyorum. Aile yılı ya bu yıl, o nedenle. Ailenin korunması ve çocuk hakları. Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babasıyla kişisel veya doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır. Ağlattığınız anaların ahı bir gün çıkar inşallah. Son olarak hani 10 günde 10 ihlal etmediyse size bir de bonus, ben bir anayasa maddesi okuyayım size istiyorum. Madde 17. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence veya eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Öldüremezsin, işkence edemezsin, taciz edemezsin, benim genç kızımın memesini falan elleyemezsin. Kimsen seni de bulacağız, seni de cezalandıracağız. Gençlerimize işkence etmeyin. Hapishanede karınlarının doyurulmasını temin edemiyorsanız kendinizden devlet diye söz etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılmaz, bölünmez, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Kendinize gelin lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Burada böyle birkaç tane kitap koydum. Bunları belki okursunuz. Tavsiye edeceğim kitaplar olacak size. Ama ilk olarak lütfen bundan başlayın. Kendinize çok iyi bakın.